Merhaba Dünya, Mag TV kanalına hoş geldiniz. Bu videomda size viski tarihi ve üretim süreci hakkında detaylı bilgiler vereceğim, keyifli seyirler dilerim. Öncelikle viskinin tarihine inmek gerekirse, ilk olarak kısaca alkolden bahsetmek isterim. Alkolün damıtılmasına ilişkin en eski kayıtlar, alkolün şaraptan damıtıldığı 13. yüzyılda İtalya'dadır. Kullanımı Orta Çağ manastırlarında büyük ölçüde kolik ve çiçek hastalığının tedavisi gibi tıbbi amaçlarla yayıldı. Viski için ise tarihi kayıtlarda adına ilk kez 1494 yılında rastlanmıştır. John Core adlı bir papaz, defterine cenaze giderleri olarak viski yapılmak üzere 508 kilogram arpa yazmıştır. Bunun dışında İskoçya Kralı 4. Wames'in, 1488-1513 arasında İskoç viskisini çok sevdiği ve 1506'da Dundee kasabasının o sırada üretimde tekeli elinde tutan berber cerrahlar loncasından büyük miktarda viski satın aldığı bildirildi. 1536 ve 1541 arasında İngiltere Kralı 8. Henry manastırları dağıtarak keşişlerini halkın arasına yolladı. Yeni bağımsız keşişlerin kendileri için para kazanmanın bir yolunu bulması gerektiğinden, viski üretimi manastır ortamından kişisel evlere ve çiftliklere taşındı. Gördüğünüz gibi viskinin ilginç bir tarihi bulunmaktadır. Evet, devam edecek olursak viskinin damıtma süreci henüz emekleme aşamasındaydı ve viskinin kendisinin yaşlanmasına izin verilmiyordu. Sonuç olarak tadı bugünün versiyonlarına göre çok çiğ ve sertti. Rönesans dönemi viskisi de çok sertti ve seyreltilmemişti. Zamanla viski çok daha yumuşak bir içeceğe dönüştü. 1608'den kalma İrlanda viskisini damıtma lisansına sahip olan Kuzey İrlanda'daki Old Bushmills içki fabrikası, dünyadaki en eski lisanslı viski damıtma tesisidir. Sonrasında 1707'de Birlik Yasası, İngiltere ve İskoçya'yı birleştirdi ve ardından vergiler çarpıcı bir şekilde arttı. 1725 tarihli İngiliz malt vergisinden sonra, İskoçya'daki damıtma tesislerinin çoğu ya kapatıldı ya da yer altına taşınmaya zorlandı. İskoç viskisi, hükümetin katliamcılarından veya vergi memurlarından kaçınmak için sunakların altına, tabutlara ve uygun herhangi bir yere saklandı. Evde çalışan İskoç damıtıcılar, karanlık dumanı saklayacağı için geceleri çalışmaya başladılar. Bu nedenle viski kaçak içki olarak tanındı. Bir noktada, İskoçya'nın viski üretiminin yarısından fazlasının yasa dışı olduğu tahmin ediliyor. Şimdi ise belki de ilk kez duyacağınız çarpıcı viski tarihinin tarihte ne kadar büyük bir yer edindiğini gözler önüne seren viski-para ilişkisine değineceğiz. Amerika'da, Amerikan devrimi sırasında para birimi olarak viski kullanılıyordu. Evet, yanlış duymadınız. George Washington, Mount Vernon'da büyük bir içki fabrikası işletiyordu. Amerika kolonilerinin mesafeleri ve ilkel ulaşım ağı göz önüne alındığında, çiftçiler mısırı viskiye dönüştürmeyi ve bu şekilde pazara taşımayı genellikle daha kolay ve daha karlı buldular. Bu aynı zamanda çok sevilen bir muhtelifti ve 1791'de buna karşı ek bir tüketim vergisi konulduğunda viski isyanı patlak vermiştir. Evet, şu ana kadar viski tarihini kısaca da olsa sizlere anlatmaya çalıştım, şimdi ise üretim aşamalarına değineceğim. Viski üretiminin temelini su, tahıl, maya oluşturur ve viski üretimi 5 temel aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşama maltlama sürecidir. Maltlama aşaması, arpaların 2-3 gün boyunca suya yatırılması ile başlar. Suyu emen arpalar yumuşar ve filizlenmek, çimlenmek üzere bir odaya yayılır. Burada arpalar yavaş yavaş filizlenmeye başlar. Filizlenme ile de arpanın içindeki nişasta şekere dönüşmeye başlar. Bu işlem yaklaşık bir hafta sürer. Yere serilmiş olan tahılların filizlenirken birbirlerine dolanmaması için tahıllar tahta küreklerle savrulur. Bu işleme floor malting, Türkçesi yerde maltlama denilmektedir. Arpanın filizlenmesini durdurmak amacıyla arpalar altında dev bir fırının bulunduğu bir odaya alınır ve fırında bulunan kömür veya turba yardımıyla kurutulur.
Eğer kurutma işleminde turba kullanılırsa, elde edilecek viskide füme, isli, tuzlu, yosunumsu veya ilaçsı notalar bekleyebiliriz. Turbayı kısaca çürümüş bitki kalıntıları ve yosunlardan oluşan siyah renkte süngerimsi bir taşıl kömürü olarak tanımlayabiliriz. İkinci aşama lapalamadır. Maltlama aşamasında elde edilen maltlanmış arpa, değirmenlerin yardımı ile öğütülür. Sonrasında, öğütülmüş malt mastun adı verilen lapalama tankına gönderilir ve burada sıcak su ile karıştırılarak lapa haline getirilir. Bu adımdaki amaç, maltlanmış arpayı farklı ısı derecelerine sahip sular ile karıştırarak arpa içerisinde bulunan şekeri maksimum düzeyde açığa çıkarmaktır. Lapalama işlemi sonunda elde edilen lapamsı sıvıya wort, Türkçesi arpa suyu denilir. Aşamada fermantasyondur. Lapalama aşamasında elde edilen lapamsı arpa suyunun içine maya atılır. Bunun sonucunda, arpanın içerisinde yer alan ve önceki aşamalarda açığa çıkarılan şeker maya ile reaksiyona girerek alkole dönüştürülür. Bu süreç 2 ila 7 gün arasında sürer ve bu işlem sonucunda 7-10 alkol seviyesine sahip bir sıvı elde edilir. Fermantasyon işlemi vaşbak adı verilen büyük tanklarda yapılır. Günümüzde birçok damıtım demir tanklar kullansa da, hala geleneksel ahşap tankları kullanan damıtım evleri de bulunmaktadır. Fermantasyon ortaya çıkacak viskinin karakterinde önemli bir rol oynar. Fermantasyon hızı ve sıcaklık gibi faktörlerdeki en ufak değişiklikler bile viskinin tadım profilini etkilemektedir. Dördüncü aşama damıtım. Damıtım işlemini kısaca şu şekilde özetleyebiliriz. Alkol-su karışımı bakır imbiklere yerleştirilir ve alttan kaynatılır. Alkolün kaynama noktası suyunkinden daha düşük olduğu için alkol sudan önce buharlaşır. Buharlaşan alkol bakır imbik içerisinde yükselip imbin boyun kısmına geldiğinde tekrar soğuyarak sıvı hale gelir. İlk damıtma işlemi sonucunda ortaya 20-25 alkol oranında bir sıvı çıkar. Bu sıvıya low wine deniliyor. Bu ilk damıtım işleminin yapıldığı imbiye de wash still denildiğini ekleyelim. İlk damıtım sonrasında elde edilen alkollü sıvı ikinci kez damıtılmak üzere tekrar bir bakır imbiye alınır. Bu imbiye de spirit still deniliyor. İlk damıtımda olduğu gibi bu aşamada da alkol buharlaştırılarak sudan ayrıştırılır ve %60-70 alkol oranında bir sıvı elde edilir. Damıtma işlemi İskoçya'da 2 kez yapılırken, İrlanda'da 3 kere yapılmaktadır. Hatta bu konuda iki ülkenin birbirleriyle ufak atışmaları da vardır. İrlandalılar viskilerini 3 kez damıttıkları için viskilerinin daha saf, daha kolay içimli ve bu nedenle de daha iyi olduğunu söylerken, İskoçlar da İrlandalılara sizin 3 kez damıtarak yaptığınız viskiyi biz hem 2 kez damıtarak hem de daha iyi şekilde yapıyoruz, şeklinde cevap vermektedir. Beşinci ve son aşama ise olgunlaştırma sürecidir. Damıtma işlemi sonucunda elde edilen alkollü sıvı meşe fıçılara doldurulur ve belli bir süreliğine olgunlaşmaya bırakılır. İskoçya kanunlarına göre bu süre en az 3 yıl olmalıdır. Ancak bu süre sonunda fıçıdan çıkan alkollü sıvıya viski denebilir. Fıçılarda olgunlaşan viskiler belirlenen süre sonunda fıçılardan çıkarılır ve şişelenmeden önce suyla karıştırılarak alkol oranı azaltılır. Bu oran genellikle %40-45 seviyelerine indirilir. Fıçıdan çıktığı haliyle hiç su katılmadan şişelenen viskiler de mevcuttur. Bu viskilere cask sitting tank, yani fıçı sertliğinde viskiler denir. Bunlara örnek olarak Aberlour Abunat, Ardbeg ve Redbreast 12 cask sting'leri verebiliriz. Son olarak, bu videoyu özetleyecek olursak, bu süreç bir single'ı yani tek malt üretimini anlatmaktadır. Temelde tüm viski üreticileri bu aşamaları aynı sıra ve mantıkla uygulasa da, her bir adım kendi içerisinde ufak farklılıklar gösterebiliyor. Bu farklılıklar sayesinde de yüzlerce hatta binlerce farklı karakterlerde viski ortaya çıkıyor, başka bir deyişle, bu farklılıklar sayesinde talisker içerken tuzlu, yosunlu,
İsli notalar ile damağımızda adeta bir deniz esintisinin keyfini çıkarırken, Glenfiddich ile meyvemsi, tatlı aromalar ile bir meyve bahçesindeymişiz gibi viskimizi yudumlayabiliyoruz. Evet, bir videomun daha sonuna geldiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.